Wallpaper Engine'den bir duvar kağıdı indirdiğinizde bu dosyalar sisteminizde birkaç farklı türde inebilir. Videolar, sahneler, web sayfaları ve uygulamalar. Videolar bildiğimiz MP4 veya WebM gibi yaygın formatlar. Sahneler ise uygulamanın kendi düzenleyicisinin içine yerleştirilen dinamik duvar kağıtları. Web sayfaları ses ve video öğelerini içeren JavaScript ve CSS ile desteklenen HTML sayfası olarak iner. Ancak bu son tür, yani uygulama duvar kağıtları işlerin tehlikeli olduğu yerdir. Çünkü bunlar bildiğimiz .exe dosyalarıdır. Bilgisayarınızda yabancı bir exe'yi çalıştırırken çok temkinli olmalısınız. Peki ya bir duvar kağıdı indirirken de aynı şekilde dikkat ediyor muyuz? İşte hackerlar bu özelliği öğrendiklerinde bir sürü kötü amaçlı duvar kağıdı yapıp yayınlamaya başladılar. Wallpaper Engine içerik paylaşımları için Steam'in workshop'una güvendiği için doğal olarak herkes kendi duvar kağıdını yapıp yayınlama iznine sahip. Bu kötü amaçlı duvar kağıtlarından düzinelerce keşfedilmeye başlandı ve bunlar on binlerce kişi tarafından indirilmişti. Keşfedilenlerden bazıları virüslü exe dosyalarını direkt olarak duvar kağıdı arşivinin içine koymuştu. Yani siz duvar kağıdını seçip uygula dediğiniz anda virüs tetikleniyordu. Bazıları ise şifrelendi ve RAR içerisinde saklandı. Bu şifreleri de duvar kağıdını başlattığınızda çalışacak olan dosyanın içinde sakladılar ve çalışma esnasında şifre otomatik çözülüyordu. Bu virüslerin ortak noktaları genelde anime ve erotik temalarda olmasıydı. Enfekte olmuş bir duvar kağıdını çalıştırdığınızda dışarıdan bakılınca her şey yolunda görülebilir. Ama arka planda birkaç dakika içerisinde Steam hesabınız ele geçirilebilir. Tüm dosyalarınız aniden şifrelenebilir. Veya bir kripto madencisi nedeniyle sistem performansınız aniden düşebilir. Game1.exe enfekte olan bir duvar kağıdı. Birazdan bunu sanal makinede canlı çalıştıracağım. O kısmı da izleyebilirsiniz. Bu duvar kağıdı başlatıldığında Synaptics.exe diye bir dosya Darkomet ratı için sistemde arka kapı açıyor. Darkomet türü bir rat bilgisayarınıza girdiğinde hacker ekranınızı veya kameranızı izleyebilir. Mikrofondan ses kaydedebilir ve klavyede yazdığınız her şeyi görebilir. Daha sonra ChangeGame1.exe ile birlikte erotik temalı gerçek bir duvar kağıdı başlatılır. Ama aynı zamanda System32'deki aggregatorhost.dll'in zararlı bir sürümünü de bilgisayara indiriyor. Bu sahte DLL'in amacı Steam hesabınızı çalmak. Çaldıkları Steam hesaplarından zararlı duvar kağıtlarını yayınlamaya devam ediyorlar. Aşağıda bu zararlı DLL'in örnek kodu gösterilmiştir. Daha sonra bu zararlı DLL tüm topladığı verileri komuta kontrol sunucusuna gönderiyor. Synaptic.exe'yi sanal makinede çalıştırarak arka kapıyı nasıl açtığını canlı izleyelim. En İran'da bu dosyanın daha önce analiz edilmiş bir örneğini indirip yeni analiz oluşturarak sanal makineyi başlatalım. Dosyanın sonundaki binary uzantısını sildikten sonra exe haline getiriyorum. Ve çalıştırdığım zaman sağ taraftan bu dosyanın ne yaptığını izleyebiliyoruz. O torun değerine kendisini ekliyor. Yani bilgisayarı her başlattığımızda bu dosya otomatik tetiklenecek. Synaptic 2X adıyla Xred virüsünü bilgisayarımıza başarılı bir şekilde yerleştirdi. Xred dediğimiz virüs sisteme bulaştığında sadece şifrelerinizi çalmakla yetinmez. Klavye takibi yani keylogger görevi görür. Saldırgana uzaktan erişim yetkisi verir. Bilgisayara takılı USB belleklere ya da ağdaki diğer bilgisayarlara sızmaya çalışır. Daha sonra kendini inj update parametresiyle tekrar başlatıyor. Injector ve update kelimelerinin birleşimi olan bu modda yeniden başladığında bilgisayardaki legal Windows süreçlerine virüslü kodlarını sızdırır. Yani görev yöneticisinden baktığınız SVC host.exe ya da Explorer.exe aslında hem gerçek Windows'un süreciyken hem de virüslü kodları içerisinde barındırır. Bunun yanı sıra artık sistemde aktif olarak çalışıyorum. Bilgileri dışarı sızdırmaya başlayabilirim. Komutunu da tetikliyor olabilir. Ve bu dediğimizi doğrular nitelikte hemen aşağıda UDP protokolü başlattığını görüyoruz. Şuradaki DNS request kısmına girdiğimde bağlandığı sunucuları görüyoruz. Ayrıca hacker izini kaybettirmek için sunucularını dinamik DNS servisi üzerine kurmuş. Eğer Wallpaper Engine kullanıyorsanız bu oltaya düşmemek için şu adımları izleyin. Bir arama yaparken sonuçları filtrele kısmından application türündeki içeriklerin işaretini kaldırın. Sonuç olarak internetten indirdiğiniz her dosyaya şüpheyle yaklaşmalısınız. Ben crackli program kullanmıyorum. Kolay hacklenmem deseniz bile artık masaüstünüzde duran bir programın hacklenmesi sonucunda hepimiz etkilenebiliyoruz.